Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine şifa dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sarı kantaron bitkisini sizlere tanıtacağım ve kantaron yağının nasıl elde edildiğini göstereceğim. Sarı kantaron bitkisinin şu an tam zamanı arkadaşlar. Bitkinin mucizevi etkisinden faydalanmanız için size tanıtmak istedim kantaron bitkisini. Eminim birçoğunuzun gördüğü ve bildiği bir çiçektir. Faydaları saymakla bitmeyen bu çiçeği imkanı olan herkes toplamalı ve evinde kullanmalı. Sadece yağ olarak değil, aynı zamanda çay yaparak da tüketebilirsiniz. Hemen hemen her yerde bulunan bir bitki. Tabii çevre kirliliğinden uzak alanlarda toplamanız daha uygun olur. Biz yıllardır kantaron yağı yapıp kullanırız. Çok faydalı olduğu için evimizde her zaman bulundururuz. Geçen sene kantaron yağı videosunu paylaştıktan sonra bana mesaj atıp satın almak isteyenler oldu. Yaşadığım çevreyi bildikleri için bana güvendiklerini söylediler ama kendi çevreme ve aileme yetecek kadar yapmıştım. Ticari olarak düşünmemiştim. O yüzden bu sene sipariş verecek olan olursa ona göre fazla miktarda yapacağım. Bu hazırlayacağım ancak bize yeter ama sipariş verecek olanlar olursa bizim yaylada daha çok kantaron bitkisi oluyor. Tekrar toplayıp yapabilirim. Zeytinyağı da zaten kendi bahçemizden bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben Alanya'da yaşıyorum. Kendi bahçede zeytinlerimiz var. Ama tabii siparişe göre yapmak istiyorum yine de. Çünkü zeytinyağı kullanacağım sonuçta. Fazla yapıp yağı da ziyan etmek istemem. Boşa harcamak istemem. Sipariş vermek isteyenler bana ulaşabilir arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Veya Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Gönül ister ki herkes kendisi yapsın ama özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar veya hakiki zeytinyağı bulamayanlar olabilir. O yüzden fazla yapıp makul bir fiyata herkese ulaştırmak isterim. Bu kantaron çiçeklerini toplarken özellikle temiz alanlarda toplamaya dikkat edin arkadaşlar. Yol kenarlarında falan topladığınızda tozlu olacağı için çok sağlıklı olmaz. Ben genellikle böyle ormanlık alanlarda, böyle daha yoldan uzak, çevre kirliliğinden daha uzak, böyle egzoz dumanlarını koklamayan temiz yerlerden toplamaya çalışıyorum. Hatta özellikle bunları şimdi mesela bulunduğumuz yerde topladım ama ileride yakın bir zaman içerisinde yine yaylada da çıkacak. Oradan da toplayıp tekrardan yapacağım. Bunu siz vaktini geçirmeyesiniz diye bir an önce böyle biraz yapıp size göstermek istedim. Yani bu şekilde tam göremiyorsanız internetten yazdığınızda da sarı kantaron bitkisi diye zaten bitkinin görüntüsü az çok önünüze çıkar. Oradan fotoğrafına bakarak bitkiyi bulabilirsiniz. Ormanlarda özellikle bol bol oluyor. Şu an tam zamanı arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda daha böyle yüksek yerlerde biraz daha geç çıkıyor tabii ki iklime bağlı olarak. Mesela ben yayladan bir 20 gün sonra, bir ay sonra falan toplamaya başlayacağım. Dediğim gibi ama kesinlikle böyle doğal ortamlarda özellikle toplamaya dikkat edin. Özellikle bu yağı bir de direkt kullanacağız bunu. Herhangi bir yıkama falan yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden temiz alanlarda özellikle bulmanızı tavsiye ederim. Sizi daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ben genellikle daha çok böyle polenlerini kullanıyorum arkadaşlar. Şu kök kısmını fazla kullanmıyorum. Şöyle kesiyorum bir miktarını. Bu kesmiş olduklarım şu özellikle polen kısımlarını kullanıyorum. O zaman böyle rengi ve kıvamı gerçekten çok daha güzel oluyor. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bir bıçak yardımıyla koparabilirsiniz ya da toplarken bir budama makası kullanabilirsiniz. Budama makasıyla keserek bu şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olur. Bunu bir kavanoza koyacağız arkadaşlar. Cam kavanoz kullanmanız daha uygun olur. Bu şekilde kavanozun içerisine hepsini dolduruyoruz. Bu bitki genellikle böyle Mayıs ayları gibi çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Tabii iklime göre değiştiği için yüksek yerlerde böyle Haziran gibi de Temmuz'a kadar bulabilirsiniz arkadaşlar. Polenlerinin çok böyle çiçekli olmasına, bol çiçekli olmasına dikkat edin. Ben de çok fazla çiçekli olması için özellikle böyle sap kısımlarını fazla kullanmıyorum. Sadece polen kısımlarını kullanıyorum. Bir yandan hazırlarken bir yandan da kantaron yağının birkaç faydasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kantaron yağı antiseptik özelliğe sahiptir. Yara üzerinde mikrop ve iltihap oluşumunu engeller. Ayrıca hücre yenileyici özelliği vardır. Yaraların hızlı iyileşmesini ve yara izlerinin yok olmasını sağlar. Yanık acısını hafifletir. Kantaron yağı cilt bakımında da kullanılır. Sivilce oluşumunu engeller. Bacak ve sırt ağrılarını azaltır. Egzama ile mücadele eder. Saç diplerine masaj yaparak uygulandığında kepeklenme sorununu gidermeye yardımcı olur. Antibakteriyel özelliği olan mikrop öldürücü bir yağdır.
Ciltte meydana gelen yara, yanık gibi pek çok deri rahatsızlıklarında kullanılır. Kan dolaşımını hızlandırır, ciltte oluşan morluklara iyi gelir. Romatizma ağrılarını hafifletir. Eklem ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Güneş lekelerini ortadan kaldırır. Lekeli ve pürüzlü cildi olanlar için şifalı bir yağdır. Pişikler için faydalıdır. Düzenli kullanımda çocuklarda oluşan pişik oluşumunu engeller. Bebeklerin karın ağrısı için masaj yaparak uygulandığında iyi gelir. Gebelikte özellikle vücutta oluşan çatlakları önler. Sarı kantaron yağı, kantaron çiçeğinin zeytinyağı içerisinde maserasyonu ile elde edilir. Bu nedenle hem sarı kantaronun hem de zeytinyağının cilt üzerindeki olumlu etkileri kantaron yağının faydalarını da arttırmıştır. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz çayını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çayı da çok faydalı. Çayını da yapmak isterseniz mesela şu an bunları toplayın. Şöyle bir iple şöyle yüksek bir yere bağlayın arkadaşlar. Bu şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Biz kurutmayı yaparken, bir şeyleri kuruturken genellikle öyle yapıyoruz. Sap kısmından şöyle bağlarsanız, çok sıkı bağlamayın yalnız. İç kısımların çürümemesi gerekiyor. Böyle yüksek bir yere asarsanız kuruduğunda istediğiniz zaman çay olarak da tüketebilirsiniz. Çayın da çok faydası var. Ayrıca kurutmuş olduğunuzla da kantaron yağı yapabilirsiniz. Sadece taze olanla yapılmıyor. Yine kurumuş olanı da değerlendirebilirsiniz. İsterseniz fazladan kurutun. İlerleyen zamanlarda yağa ihtiyaç duyduğunuzda tekrardan kurutulmuş olanla kantaron yağı yapabilirsiniz. Sarı kantaronlarımızı kavanozun içerisine iyice doldurduk arkadaşlar. Şimdi üzerini zeytinyağı ile dolduracağım. Zeytinyağı kendi bahçemizden olan zeytinlerimizin yağı. Hakiki yağ kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben Akdeniz'de yaşadığım için, Alanya'da yaşadığım için bizim kendi bahçemizde zeytin ağaçlarımız var ve yağımızı kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde kavanozu iyice dolduruyorum. 2 parmak kadar boşluk bırakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hafif bir asitlenme olursa taşmaması için özellikle şöyle 2 parmak kadar bırakmanız uygun olur. Yağı doldurduktan sonra kapağını kapatıyorum. İsterseniz bu aşamadan sonra birkaç gün ağzına böyle bir bez geçirebilirsiniz. Bir lastikle bağlayın şöyle. Bir bez geçirebilirsiniz. Birkaç gün öyle de durabilir. Böyle bir hafta durduktan sonra direkt kapağı da kapatabilirsiniz. Ya da kapağı kapalı olarak da yapsanız herhangi bir sakınca olmaz. Bu şekilde kapağı kapalı olarak bol güneş alan bir yerde bekleyecek arkadaşlar. İyice güneşle birlikte böyle kıpkırmızı bir hal alacak. Ben yaklaşık 1,5 ay kadar bekletiyorum. Bunu bekletme süresi herkes farklı yapıyor. Yani 20 gün bekleten de var, 40 gün bekleten de var. Ben tam 1,5 ay bekletiyorum bu şekilde kavanozun içerisinde. Daha sonra süzüp bitkilerini arındırıyorum ve kullanabilmeye başlıyoruz arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Göreceksiniz zaten kıpkırmızı bir hal alıyor. 1,5 ay sonra süzeceğim zaman yine bunu hikayelerde özellikle paylaşıp size de gösteririm arkadaşlar. Siz de bu yöntemle kendi kantaron yağınızı yapabilir ve kullanabilirsiniz. Dediğim gibi her yerde hemen hemen bulunuyor. Bitkisini gördükten sonra kolaylıkla her yerde toplayabilirsiniz. Özellikle pikniğe falan gidiyorsanız, bu zamanlarda gitme imkanınız olursa hemen oralardan bitkiyi görürseniz toplayıp azıcık bir yağ da olsa böyle, hani ben bu kadar fazla yapıyorum, çevremde isteyenler oluyor, ihtiyacı olanlar oluyor. Özellikle en ufak bir yanıkla ilgili şikayeti olanlar hemen bana başvuruyor. O yüzden fazla yapıyorum, onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz tabii küçücük bir kavanoza az miktarda da yaparsanız işinizi görür. Az da olsa yapıp faydalanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Geçen yıl kantaron yağı için çekiliş yapmıştım. Yine bu senede küçük bir çekiliş yapıp kazanan 2 kişiye 250 milimlik kantaron yağı, yani toplamda 500 milim kantaron yağı hediye göndermek istiyorum. Çekilişe katılmak için tek şart YouTube kanalıma abone olmanız ve bu videonun altına çekilişe katılıyorum yazmanız. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'ye kadar yorum yapanlar çekilişe katılabilecek ve 13 Haziran Cumartesi saat 21.30'da canlı yayın ile kazanan kişileri açıklayıp bir ay sonra yağları göndereceğim inşallah. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.
Soru ve görüşleriniz de varsa yorumlarda yazarsanız elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye çalışırım arkadaşlar. Instagram hesabımdan da ulaşmak isterseniz Beril'in Hünerleri Instagram hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakımına dair yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.